Birçok hata yapılabilir bu hayatta ve tabii futbolda. Hayalleri olan bir genci küçümsemek mesela. Bayern Münih gibi, Almanya Futbol Federasyonu gibi. Onlar karşılarındaki çocuktan habersizdi. Görmezden geldikleri çocuksa tam bir sanatçı. En tepe noktayı isteyen bir inatçı. Kenan Yıldız, soyadı gibi yıldız, adı gibi savaşçı. Do you know the meaning of your name? My first name, Kenan, I think is fighter, and the second name Yıldız means star. Reşat Engin Yıldız ve Bite Hakıl. Yaşantıları Almanya'da kesişti. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızılıköy'ünden Reşat Engin, yetiştiği bölgenin şartlarından dolayı profesyonel ya da amatör olarak futbol oynayamadı. Sevgisi için de ukde olarak kaldı. Yeni bir hayat için Almanya'ya Regensburg'a taşındı. Burada hayat arkadaşı olacağı Bite ile tanıştı. İkili 4 Mayıs 2005'te tek çocuklarını, Kenan'ı kucaklarına aldı. Kenan futbol oynamaya 3 yaşında başladı. Babası maçlara gidiyor, YouTube videoları izliyor, bu şekilde futbolu öğreniyordu. Ve tabii ki öğrendiklerini olduğu için hazırladığı idmanlarla hayata geçiriyordu. My father never played football. He learned by himself. He couldn't play in his youth because he lived in a small town in Turkey. It was difficult for him, but in his head for football he is really good. So he started to train with me. Ben her informasyonu genelde ya gittiğimiz maçlarda alıyordum ya da YouTube'da. Kenan büyüdükçe maçlara birlikte gitmeye, videoları birlikte izlemeye başladılar. Top kontrolündeki mahareti de babasıyla yaptığı idmanlardan kalma bir meleke. 6,5-7 yaşlarında SSV Jan Regensburg Akademisi'nde oynuyordu Kenan. Yeteneğinin yanında yaşıtların arasında fark edilmesi için bir imaj çalışması da yürütmüştü ailesi. Uzun sarı saçları ve mavi saç bandıyla çıktığı maçlarda hemen göze çarpıyordu. Regensburg'da ilk kupasını kazandıktan sonra yeteneğini ülkenin en büyüğü Bayern Münih keşfetti. 7 yaşında da Bayern tesislerinden içeri ilk kez girdi. Kenan çocukluğunda Türkiye'de bir takım tutuyor muydu? Bir dönem sosyal medyamız bununla meşguldü. Fenerbahçeli formalı fotoğrafı, Fenerbahçe idmanında Volkan Demirel'le çekildiği görseli, Galatasaray logolu bir aracın önünde Galatasaray battaniyesi içinde Beşiktaş formasıyla hatıra pozu fazlasıyla gündeme geldi. Aslında çok da önemli değil. Bir Türk olarak büyüdü. Türkiye'yi gururla temsil ediyor, bizi de gururlandırıyor. Biz kesin olandan bildiklerimizden devam edelim. Yine milli futbolcu Can Uzun'la birlikte büyüdüler. Hala en yakın dostunun kim olduğu sorulduğunda Can'ın ismini söylüyor. Futbol ve basketbol oynadıkları aktivitelerine kimi zaman kendi akrabaları da katılırdı. Can'ın annesinden dolayı Türk mutfağına aşina büyüdü. Uzun ailesinin evinde yediği yemeklerle Türk yemeğine hasret çekmeden yetişti. Bir başka kesin bilgi. Alman devi Adidas daha 10 yaşında olan Kenan için şirket genel merkezi Herzogenaurach'tan Regensburg'a gitti. Sene 2015. Alman doğumu, Türk kökeni tabii Mesut Özil çağrışımlarına sebep oluyordu. Bayern altyapısının uzun sarı saçlı 10 yaşındaki 10 numarası da artık A takıma yükselmesi kesin bir yetenek olarak görülüyordu. Münih'te oynadığı 3 yıl Adidas için sponsorluk anlaşması adına yeterliydi. Herzogenaurach'la Regensburg arasındaki 100 kilometreyi aşan şirket yetkilileri de Engin Bey ve Bite Hanım'ı ikna etti. Kenan Yıldız da henüz 10 yaşındayken bir spor markasıyla sözleşme imzalayan en genç futbolculardan biri olarak tarihe geçti. Bayern'le altyapıda kaptan ve 10 numara olarak 10 yıl geçiren Kenan için sıra profesyonel sözleşmeye geldi. 16 yaşında U17'deki ilk 8 maçında 4 gol 5 asist yapınca hemen U19'a alındı Kenan. Onun gözü ise A takımdaydı. Burada Almanların özellikle Salihamidzic sportif direktörlüğünde daha da baskın hale gelen burundan kıl aldırmama uygulaması devreye girdi. Kenan bir yıldız adayı olarak, kariyerinde en yukarıyı hedefleyen bir genç olarak
Kendisi adına bir kariyer planlaması ve kıymet verildiğini görmek istediği bir sözleşme arzuluyordu. Kendi oğlunu oynatmadığı için altyapı hocası Klose'ye harcayan, transfer planlamasında söz hakkı vermeyip üzerine tepki gösterdiği için tüm kupaları kazanan Hansi Flick'i gözden çıkaran Salihamidzic, Kenan'a da önce kulüp gelir, seni yetiştiren Bayern'in şartlarını kabul edeceksin bakış açısıyla yaklaştı. O sırada 7 yıldır Adidas'la sözleşmesi olan, potansiyelini gün be gün dünyaya duyuran Kenan için dünya devleri de sıraya girmeye başladı. Artık 3 seçenek vardı. Barcelona, PSV Eindhoven ve Juventus. Katalanlar özellikle işin içinde bonservis de yoksa bir hayli iştahlı olabiliyorlar. Ama tarihlerinin en iyi yönetilen dönemlerinde olmadıkları kesin. İtalyanlarsa büyük bir kulüp nasıl yönetilir örneği sergilemekle meşguldü. Takımın en iyi sportif günlerinden geçmediği aşikardı. 21. yüzyıl başlangıcına damga vuran Torino temsilcisi kabuk değiştiriyordu. Next Gen ismini verdikleri gelişim programının merkezine Kenan'ın yerleştirilmesini teklif ettiler. U19'da başlayacak, alt yaş kategorilerinde oynayacak, Serie C'de maça çıkacak, A takımla antrenman yapacak, yavaş yavaş Serie A seviyesine getirilecekti. Uzun bir maratonda ama Kenan için nokta nokta belirlenmiş, özenle hazırlanmış bir plan ortaya çıkmıştı. Kenan da geleceği için hayati önem taşıyan o kararı aldı. Ayrılacağı kesinleşince iyi bir sözleşmeyle gelen Bayern'e artık çok geç deyip Juventus'a imza attı. My contract was finished in Bayern, and then Juventus gave me the best option in football, so that's why I moved to Juventus. Natürlich war schon auch ein bisschen eine Angst dabei, wenn er dann herkommt, dass er sich vielleicht nicht wohlfühlen wird, aber wir sind da, wir unterstützen ihn, er kann sich auf seinen Fußball konzentrieren und es war die beste Entscheidung, die wir treffen haben können. Kenan Yıldız'dan çocuklara tavsiye vermesi istenmişti Golden Boy Web ödülü aldığında. İlk sözü ailenizin sözünden çıkmayın oldu. Aile. Kenan'ı futbola başlatan, kariyerinde hep destekleyen ailesiydi. Torino serüveninde de yine yanında ailesi vardı. Genç, kanı kaynayan, fazlasıyla karizmatik, cebinde parası da olan bu çocuğun savrulup gitmesi de bir ihtimaldi. Ne Kenan ne de ailesi bu senaryoya izin verdi. Kenan'ın taleplerini karşılamak istemedik diyen Salihamidzic'i pişman etmenin keyfi bir köşeye, Kenan baştan beri en tepeyi, Ballon d'Or'u hedefleyen birisi. Bu yüzden tek odak noktası var. Ailesiyle yaşıyor, antrenmanlara gidiyor, ekstra çalışma yapıyor, tavsiyelere kulak asıyor ve gelişiyor, her gün daha iyiye gidiyor. Ailesiyle birlikte gitti İtalya'ya. Şu an hala ailesiyle yaşıyor Torino'da ve bunun mental kuvveti için büyük katkı sağladığını söylüyor. Be with my family and focus on my work. When I'm at home, they're always with me. I spend time with them. I'm grateful to have them here in Turin with me. Kenan'ın Torino'daki günleri U19 takımında başladı. İtalyanların sunduğu mükemmel plan makine çarkı gibi işliyordu. Altyapıda 45 maça çıktı, 15 gol, 7 asist yaptı. Genç takım teknik direktörü Massimo Brambilla'nın gözdesiydi. Allegri'nin dikkatini çekmemesi beklenemezdi. Idris dal punto di vista tecnico è un giocatore che capisce dove si sviluppa il gioco, ha grande tecnica individuale, gioca molto verticale, è un giocatore che veramente che bada al sodo. Kenan è arrivato in primavera, è appena stato visto dai ragazzi dello scouting che erano estasiati. Si è visto che era un giocatore con qualità superiori. İtalyanca daha öğrenmedim. Bu sezon bence daha iyi gidebilir. Çünkü 45 maçın oynadım. 15-20 falan gol attım. Yani iyi geçti ama inşallah da iyi olur. Beğendiğin örnek aldığın oyuncu kim? Onu sorayım bitiriyorum. Kim? Nerede? Beğendiğin örnek aldığın Birinci takımda. Juventus'tan Juventus. ve dünyadan. Juventus'ta beğendiğin. Juventus'tan bütün takım iyi. Yani herkes çok iyi bir oyuncu. Ama bütün Messi'de. Bence Messi. Allegri Kenan'ı sezon başında Amerika kampına götürdü. Buradaki kampta Milan maçında, sonra dönüşlerinde Fiorentina'ya karşı Chiesa'nın yerine oyuna girdi. Bir devrin kapanıp yeni bir devrin başladığının fragmanı gibiydi. Serie A'nın ilk haftasında Udinese'ye karşı son 5 dakika Vlahovic yerine girerek siftah yaptı. Wow, I'm in the game. He said warm up. I was warming up. I already shaked a bit because I was really nervous, I have to say. But when he said my name, it was like wow.
Tüylerim diken diken oldu. İnanamadım. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Çok heyecanlandım. İlk kez resmi bir maçta oynayan Kenan, 5 dakikadan daha büyük bir dersle soyunma odasından çıktı. Allegri Hoca, galibiyeti değil, ilk maçı değil, Kenan'ın saçlarını konuşma kararı aldı. Saçına çok dokundu. Kestirmesi gerekiyor açıklamalarında net bir patron benim mesajı vardı. Kenan da ne ego gösterdi ne şımarıklık yaptı. Ballon d'Or hayaline giden yolda bu da bir durak diyerek soluğu berberde aldı. Lui ora intanto domani si taglia i capelli, perché si è toccato 100 volte i capelli e domani si deve tagliare i capelli. Questo intanto facciamo le cose come si deve fare. So, Mr. Football is the first, so everything what happened, you say, I'm gonna do, and you're the boss. Si è stati il giorno dopo, immediatamente, mi ha fatto piacere, soprattutto perché vuol dire che è un ragazzo intelligente che ascolta. Bayern Münih'in yaptığı bir hata vardı. Aynısını Almanya Futbol Federasyonu da yaptı. Hikaye daha Bayern Münih günlerinde başladı. Milli takım yetkilileri Kenan'ın kendileri için oynaması adına bir ikna çalışmasında bulunmadı. Biraz burnu havada bir edayla onlar Almanya'ydı. Kupalar kazanmak istiyorsa zaten Kenan Almanlar için oynardı. Öyle olmadı. TFF'nin son dönemde gurbetçi futbolcular için yürüttüğü ısrarlı çalışmalar, Hakan Çalhanoğlu'nun çabaları, genç milliler için örnek oluşu, genç milli takım hocaları Güngör Şahinkaya, Soykan Başar, Kenan için seferber oldu. Kenan da damarlarındaki Türk kanının aktığı yönü takip etti. Ay Yıldız'ı seçti. U17'de başladı Türkiye formasını giymeye. Birlikte U17 ve U21'de öyle bir jenerasyonun ana parçası oldular ki heyecanlanmamak elde değil. Kenan Yıldız, Arda Güler, Can Uzun, Semih Kılıçsoy aynı jenerasyonun ve genç milli takımın hücum hattını oluşturdu. Juventus'taki gollerine milli takımda da devam ediyor Kenan. İlk kez Euro 2024 yolunda kritik Hırvatistan deplasmanında Montella ile A milli formayı son 4 dakika Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Hırvatistan karşısında oyuna girerek giydi. Ve ilk 11'deki ilk A milli maçı. İster kader deyin, ister ilahi adalet, ister intikam. 18 Kasım 2023, Berlin Olimpiyat Stadı. İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı ile birlikte millilerin hücum dörtlüsünün solunda Montella, Kenan'a forma verdi. Dakika 45. Kaan Ayhan'ın pasında Kenan, topu Trap'in 100 kere denese de uzanamayacağı noktaya gönderdi. Zamanında ilk milli golünü Almanya atan Nuri Şahin'in yaptığı gibi, A milli takımda ilk golünü kendisini görmezden gelen Anca. Kenan daha sonra Bild'e yaptığı açıklamada, Almanya benimle hiç iletişime geçmedi dedi. Zaten Almanya'ya karşı oynadığı oyundan sonra piyasa değeri bir gecede 1 milyon eurodan 10 milyon euroya ulaşarak inanılmaz yükselişe geçti. A milli takım tarihinde 19 yaşına basmadan önce gol atan 5. oyuncu oldu. Büyük bir potansiyel gösterse de Allegri onu Juventus'ta bir oynatıyor, bir oynatmıyor, çok kısa sürelerde forma veriyordu. Sezon başından beri Fenerbahçe tesislerinde adı geçiyordu. Çünkü İsmail Kartal henüz Amerika kampına götürülmeden önce bile Kenan'a Fenerbahçe forması giydirmeyi çok istiyordu. Kiralık transferi için sezon başında birçok görüşme yapıldı, devre arasında bile şartlar zorlandı. A takımda oynayacak, maç tecrübesi kazanacaktı. Ama Kenan İtalya'da kalıp Juventus'ta 11'e yerleşmek için savaşacağını açıkladı. Özellikle sezonun ikinci yarısında sınırlı dakikaların sayısı da arttı. 18 yaşında başladığı sezon boyu 32 maça çıktı, 4 gol attı. İtalya Kupası kazandı. Ama istatistiklerden öte adam eksiltmedeki mahareti, pozitif duruşu, yaşına göre fazla güçlü fiziği, tabii ki marka çalışmalarına aşırı uyumlu yüzü, aurası onu bir anda Juventus'un geleceği yaptı. Kenan henüz 19 yaşında. Şimdiden 17 A milli maçı çıkıp 2 gol 4 asist yaptı. Hangi fikstür, hangi deplasman, ilk 11 yedek fark etmeksizin gelip Ay Yıldızlı formayı aldı. Dünya futbolunun en büyük potansiyellerinden biri olarak görülen Kenan, yine de Avrupa Şampiyonası'nda saçlarıyla oynuyor eleştirileri aldı. I had a scene with Juventus when Allegri told me to cut the hair. I did it the next day, so to be honest, I don't really care about that. I can cut my hair, I can leave my hair how I want. To be honest, I was not really sad. Of course, you see some people writing some bad things, but it's their job. I think, I'm always positive. Her birimizin futbolu sevmemizi sağlayan ya da içimizdeki aşkı daha da perçinleyen idolleri vardır. Kimileri attığı gollerle, kimileri sevinçleriyle, kimileri auralarıyla,
kimileri imajlarıyla kazanırlar kalplerimizdeki yerlerini. Kenan da babasının kendisini izlettiği YouTube videolarıyla futbol hareketleri denerken hep bir kişiyi ayrı sevdi. Alessandro Del Piero. Çocukluğundan beri hayran olduğu Del Piero'nun takımına transfer oldu ve ikisi arasındaki ilk etkileşim Kenan'ın Juventus U19'da forma giydiği günlerde başladı. Attığı golü Del Piero gibi dil çıkartarak kutladı. Began when I was in the under-19. I scored a goal and then I made a celebration and then everything continues. But I know him since a longer time. I watched his video when I was small, so yeah, I'm really proud to have him behind my back. Aralık 2023'te Frosinone'ye karşı ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Dakika 12'de attığı golü idolü Del Piero gibi dilini çıkartarak kutladı. Almanya attığı golü de ve Del Piero Kenan editleri yapılmaya başlandı. Bir adım eksikti bu hikayede. Herkesin beklediği o adım için evren şartları hazırlıyordu. Pogba doping cezasıyla futboldan men cezası aldı. Del Piero'nun, Dybala'nın, Tevez'in, Di Canio'nun, Baggio'nun, Platini'nin, Fabio Capello'nun giydiği Juventus 10 numarası boştaydı. 9 yıldır Kenan'ın marka sponsoru Adidas'ta kabuk değişimindeki Juventus'un yeni bir yüze ihtiyacı olduğunu biliyordu. Marka, yönetim, teknik heyet ortak bir karar aldı. Sezon başında Kenan'ın sözleşmesi 2029'a kadar uzatıldı ve 10 numaranın üzerine Yıldız yazıldı. Kenan Yıldız, mevkiine göre fizikli bir oyuncu, 1.87 boyunda. Ana özelliği ise çeviklik, aniden hızlanıp birden yön değiştirebiliyor. Direncinden dolayı ön alan baskısına katılabiliyor, süratiyle kontra-atak golleri için konfor sağlıyor. Vücuduna kesinlikle iyi baktığı için en sertliklerden Serie A'da zorluk yaşamadı. Her gün üzerine de koymaya devam ediyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CS raporuna göre dünyanın en değerli 21 yaş altı 10 futbolcusu arasında Kenan. Değeri 72,3 milyon euro olarak görülüyor. Sık sık tarihe geçmekten de geri durmuyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının ilk golünü PSV'ye karşı Kenan attı. Bu golle Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en genç golcüsü rekorunu da Del Piero'nun elinden aldı. Manchester City galibiyetinde karşısında dünyanın en iyi sağ beklerinden Kyle Walker vardı. Kenan yine döktürdü. Maçtan sonra Paul Scholes, "Who the fuck is this Yıldız?" yani "Kim lan bu Kenan Yıldız?" paylaşımı yaptı. Aynı maçtan sonra idolü Del Piero da röportaja katıldı ve Kenan'ı kutladı. When I come there to make the interview, I saw him. This guy, when you go there, you see this aura. He's a legend and was really nice to speak with him. Kenan bu yıl şimdiden 27 maça çıkıp 6 gol attı, 5 de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi, Serie A, Süper Kupa, İtalya Kupası, Uluslar Ligi, forma giydiği her dalda gol attı. 2,9 milyon euro yıllık maaşıyla Juventus'ta en çok kazananlar arasında aşağılarda. 15. isim konumunda. Ancak kariyerini öncelediği için maaş, imza gibi konularla gündeme gelmiyor. Alman medyasının Manchester United, Calcio Mercato'nun Liverpool iddialarına aldırış etmeden kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun sorusuna da hiç düşünmeden Juventus diyebiliyor. Kenan'ın telefonunda ekran resminde Ballon d'Or resmi var. Çok güzel bir motivasyon. He's becoming maybe one day the best footballer, but let's see. I will give always my best. Adidas ona 10 yaşındayken inansa da Bayern Münih ve Almanya Futbol Federasyonu neyi kaybettiğinin farkında değildi. Şimdi ise Kenan sahaya her çıktığında kendisine güvenmeyenleri pişman etmekle kalmıyor. Asıl gayesine, telefon duvar kağıdındaki Ballon d'Or hedefine, futbolun zirvesine koşuyor. Cephaneyi bekle. Ben uyku dolu bu gözlerimle baktım halime. Cephaneyi bekle. Cephaneyi bekle. Batık güneş, soğuk zemin, boğuk nefes, içim emin. Tarih son radde, kalbim boş bir cadde, yüzler senin. Güven uzaklaşır içimden, bu kuşku iğneler derin. Benim kendimden başka sadığım varsa bana verin. Kaçıncı kuyuyu kazmaktasın, içine beni düşürmek için. Biriktirdiğin toprakların soluklarımı kesmek için. Bak bir bildiğin var, öl demezse tanrım yaşar kul. Taşar deniz, yüzer balık, batmaz bizim kayık. Aşar boyumu dalga, loş bir oda bu boş kağıtların içinde oturdu. Yalnız adamın eşsizliğine eşlik eder taş duvar. İçimde şefini kaybeden bir orkestranın hüznü var. Dışımda Charlie Chaplin gülüşü. Kimsenin bir kimseden bir farkı yok. Çıkar en önde kalabalık bir dost listesi. Gereksizler tepelerinde. Anladım ki geçti yıllar, atlarını unuttu dilim. Bir yere kadar dayandım, yol ortasında bitti dilim. Tercihini yap, seçeneklerinden seç. Geç köprüyü, sınavın sonu malum. Dil yaratmakta en asil silahlarını. Cümleye yükle
seç geç köprüyü sınavın sonu malum. Dil yaratmakta en asil silahlarını cümleye yükle cephaneyi bekle. Cephaneyi bekle. Ben uyku dolu bu gözlerimle baktım ahalime. Cephaneyi bekle. Cümleye yükle cephaneyi bekle. Ve kendime topladım çuvalla bendime. Cephaneyi bekle.